Kosova'yı tanıtacağım. Sonra daha derinlere gireceğiz. Bir Katolikle bir Müslümanın aynı yere gömüldüğünü siz duydunuz mu dünyada? Kosova'yı tanımaya kesinlikle yanaşmıyorlar. Bakın size garanti ediyorum, dünyada arkadaşlar, herkese selamlar. Muhteşem bir yaz havası var. O kadar serin, o kadar güzel esiyor ki gerçekten inanılmaz, böyle bir meltem esiyor. Peki neredeyim? Nereden başlamıştık onu hatırlatalım. En son seyahatime, en son büyük seyahatime. 1,5 seneyi geçti sanırım. Saymayı da bıraktım ama. İlk olarak aslında evden çıkıp Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittim. Yeni yılı geçirmek için gittim. Yeni yılda Budapeşte'de geçirdim. Aslında dönecektim. Sonra başka bir seyahate gidecektim. Sonra dedim ki ulan dedim, gelmişken Romanya'ya da gideyim. Arabayla bütün Transilvanya, Romanya'yı gezdim. Videoları orada zaten. Sonra ucuz bilet bulunca Ürdün'e uçtum. Ürdün'den Viyana'ya, Viyana'dan Barcelona'ya, Barcelona'dan da ucuz bilet bulunca Brezilya'ya uçtum. Bütün Atlas Okyanusu'nu geçip. Ondan sonra Arjantin'de 3 ay kaldım. Deprem felaketi oldu biliyorsunuz o zaman. Korkunçtu. Arjantin'den çıktım uçakla. Amerika Birleşik Devletleri, Miami'ye gittim. Miami'den Vegas, Nevada, Los Angeles'ta birkaç ay kaldım. Japonya uçakla Suriye, inanılmaz bir maceraydı Suriye. Suriye'den sonra nereye gittim? Kazakistan. Kazakistan, Moğolistan, Burhile. Oradan Güney Kore, tekrar Japonya, tekrar Tayland. Başka ne yaptık? Tayland, Laos, Kamboçya, yine Tayland. Evet, sayarken yoruldum ya. Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Dubai. Siz ne yapıyorsunuz? Dubai ve Avrupa'ya. Gel bakalım gel. Nereye kaçıyorsunuz ya? Neredeyiz? Kosova'dayım. Çocukların arayı bölmesiyle. Nepal, Kosova ve Avrupa seyahatimiz başlıyor. Yani neredeyse aynı noktaya geri döndük diyebiliriz. Macaristan'da başlayıp şu anda Kosova'dayım. Kosova aynı zamanda benim memleketim. Babamın da memleketi. Niş burada kuzeyinde. Tabii ki o topraklar Sırbistan'ın topraklarında kalmış. Bazıları Arnavutluk, bazıları Kosova, Makedonya'da kaldılar. Karadağ'da kaldılar Arnavutların bir kısmı. Büyük bir kısmı da Türkiye'ye kendi Osmanlı zamanında kendi toprakları içinde seyahat ettiler. Burası neresi? Beni çok gördünüz. Şeş denilen uzunca bir yol. İstiklal Caddesi gibi ama daha genişi ve içinde çok Arap olmayan versiyonu diyelim. Bu kim? Arnavutların Hero İkombit. Yani halk kahramanı. Arnavut halk kahramanı deniyor. Gerç Kastroti ya da İskender Bey. İskender Bey deniyor. Bunun sebebi şu. İskender Bey'e Osmanlı İmparatorluğu'nda çok başarılı bir asker olduğu için Büyük İskender'den gelen İskender Bey ismi veriliyor. Arnavutluk kralı yine Yon Kastroti'nin oğlu olduğu için, hani Osmanlı'da var ya, Drakula var ya bizim, hani Kont Drakula, onun gibi rehin olarak saraya veriliyor. Sarayda da müthiş başarılar gösterdiği için İskender Bey ismi veriliyor Gerç Kastroti'ye. Kendisi Katolik Arnavut. Tabii ki Türklerin savaş stilini çok iyi bildiği için Türklere kök söktürüyor. Hiçbir savaşı kaybetmiyor Osmanlı'ya karşı. Ta ki ölene kadar, öldükten sonra Osmanlı Arnavutluğu alabiliyor. Tabii çok başarılı bir savaşçı, çok büyük bir savaşçı. Şöyle bir şey, Avrupa Birliği'ni kurtarıyor aslında. Çok üzücü benim adımdan. Çünkü ben gerçekten Fatih'in İtalya'yı almasını görmek isterdim. Dünyanın tarihini değiştirecek bir olaydı. Şöyle, Fatih Sultan Mehmet adamları Otranto'yu alıyor İtalya'da. Otranto'yu kalesine aldıktan sonra Paşa Edirne ordusunu hazırlamaya Edirne'ye dönüyor. Tabii o arada Fatih Sultan Mehmet ölüyor. Bu kadar geç kalmasının sebebi de bu adam, bu gördüğünüz İskender Bey. Çünkü 30-40 sene Osmanlı'yı oyalıyor ve Fatih'in ömrü yetmiyor Otranto'dan daha ileriye gitmesine. Eğer ki bu karşısına çıkmasa Vatikan'a da diz çöktürecek ve dünya çok farklı bir yöne gidecek. Onun için hem bizim tarihimizde hem de bu insanların, buradaki Kosovalıların tarihinde, Arnavutların tarihinde çok önemli. Birçok yerde zaten heykellerini göreceksiniz. Tiran'da da var heykelleri. Ama çok bir savaşçı yani. Mert bir savaşçı. Zaten buradaki insanlar Türklerden nefret etmiyor. Nefret edilecek bir şey de
yok. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Şimdi bu güzel yaz gününde hafif akşama doğru burada gezelim. Buranın bir özelliği Avrupa şu anda biliyorsunuz tamamen büyük göçler alıyor. Burada ise hiç göç yok. Çünkü Avrupa'nın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Yani burada çok fazla iş olmadığı için bir göç de yok. Bu da tabii burada çok fazla turist göreceksiniz bugün. Ama insanlar, kadınlar çok rahat. Bakın bunları hep görüyorsunuz. Kadınlara salça olan yok. İnsanları rahatsız eden tipler yok. Zaten olamaz. Burada feci döverler. Bu şeyler çok tatlı. Hep yaşlı amcalar oturuyorlar. Yaşlı amcaların dedikodu mekanı. Bu adam da hep burada böyle şapkasıyla falan. Şunu göstereceğim. Yine Arnavutların halk kahramanlarından bir tanesi. Ama aynı zamanda Azize, Vatikan tarafından Azize ilan edilmiş kişi. Bu Rahibe Teresa. Rahibe Teresa'nın ismi ne? Gonca Boyacıu. Yani Gonca Boyacı. Bizim Türk isimlerinden. Boyacı, bildiğiniz boyacı. Bunun sebebi aslında Arnavutların böyle isim konusunda çok tutucu olmaması. Burada işte Bill Clinton'ı falan çok seviyorlar. O konulara da gireceğiz. İşte Clintoni diye çocuğun ismini koyuyor. Tony Blair diye çocuk isimleri var böyle çok saçma sapan. Rahibe Teresa aslında Makedonya'da Türk mahallesine doğuyor. Türk Arnavutların yaşadığı mahallede doğuyor. Hindistan'a gidiyor. Orada Aziz ilan ediyor sonra. Çocuklara falan yardım yaptığı için. Orijinal ismi Gonca Boyacıu. Gonca Boyacıu deniyor. Kısaca size Balkanlar. Şimdi ben tabii böyle temiz havalarda ne kadar rahatım, mutluyum. Görüyorsunuz değil mi? Şu Swiss Diamond Hotel buranın çok ünlü bir iş adamının oteli. Behçet Paçolli deniyor. Bu aynı zamanda Kosova'nın 3. olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Cumhurbaşkanı. Kısa bir dönem Cumhurbaşkanlığı yapıyor ama Kosova'nın yani aslında dünyadaki en zengin Arnavut olarak da geçiyor. Kazakistan'da vesaire inşaat işleri yapmış zamanında. Komünizmden çıktığı zaman Kazakistan. Kosova tarihine de bir bakalım. Size kısa bilgi vereyim. Eski Yugoslavya'dan ayrılan son ülke ve 7 ülke çıkıyor Yugoslavya'dan. Sırbistan, Karadağ, Bosna, Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, işte Kuzey Makedonya ve Kosova en son ayrılıyor. Tabii ki çok sancılı bir ayrılık bu. Öyle kolay değil bir ülkeden bağımsızlığını ilan etmek. Sırbistan bunu kabul etmiyor. Bugün 193 tane Birleşmiş Milletler ülkesi var. Bunun 110 tanesi Kosova'yı tanıyor, diğerleri tanımıyor. Tanıyan taraflar genelde Batı dünyası, ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Türkiye, Avrupa Birliği'nin büyük bir kısmı 5 ülke hariç. Tanımayan taraflarda böyle ayrılıkçı problemleri olan Slovakya, Yunanistan, işte Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rum kesimi, Romanya, Slovakya. Romanyalıların işte bu şey ayrımı var. Biliyorsun ayrılmak istiyor Macarlar. Hun Türkleri, bizim eski Hun Türkleri. Slovakya'da işte birazcık şey kardeşliğinden, Slav kardeşliğinden, Ortodoks kardeşliğinden dolayı tanımıyor. Ama tabii ileride tanıyacaklar. Kosova pasaportuyla Avrupa Birliği'ne girebiliyorsunuz ama mesela Çin'e, Rusya'ya giremiyorsunuz. Çünkü bu ülkeler tanımıyor. Yani pasaportu da tanımıyor. Böyle bir şey var Kosova'nın. Tabii burada çok yakın zamanda büyük savaşlar yaşanıyor. Bu işte bahsettiğim İskender Bey keçi şeklinde bir kaskı var. Bu Adem Yaşari, buranın Sırplarla savaşındaki sembollerinden bir tanesi. Kosova'ya geldiğinizde yani dünyanın Avrupa'nın en fakir ülkesi olarak görseniz de insanların fakir olmadığını göreceksiniz. İlginç bir durum var böyle. Herkes kafelerde, restoranlarda yiyip içiyor. Harika. Zaman geçiriyor. Evler falan da köylerde güzel. Öyle gecekondu mahalleleri yok. Sadece Priştine biraz İstanbul gibi. Çirkin bir mimarisi var. Abi nasılsın? Merhaba. Çok fazla Türk var bu arada. Türk değil bu. Arnavut ama
beni tanıyor. Çok fazla Türk var. Çok yeşil bir ülke. Balkanlar genel olarak yeşil. Şimdi şuraya bakıyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova, Kosova bağımsızlığının sembolü yazıyor. Şu anda yaşamıyor İbrahim Rugova. Kosova bağımsızlığını ilan etti 2008 yılında. Ama daha öncesinde de ilan etmişti. Şöyle anlatayım. 1990'lı yıllarda NATO müdahale ediyor Kosova Savaşı'na. Ondan sonra bir bağımsızlık savaşı başlıyor. Aslında daha öncesinde de var bu bağımsızlık savaşı. İbrahim Rugova tam olarak ilk cumhurbaşkanı kabul ediliyor Kosova'nın. 2002 yılında oluyor. Tabii mevcuttaki Kosova Cumhuriyeti 2008 yılında ilan ediliyor. Ama öncesinde de bağımsızlık ilan edilmişti ama dünya tarafından tanınmayan bir bağımsızlıktı bu. 2008 yılında ilan edildikten sonra ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. İlk Afganistan tanıyor sanırım saat farkından dolayı. Böyle bir kapışma oluyor uluslararası ilişkilerde. Yine burada halk kahramanı olarak kabul edilen Zahir Paşasiti. Arkada Kosova bayrağı. Bu 2008 yılındaki bağımsızlıkla birlikte kullanılan bayrak ve öncesindeki Arnavutluk bayrağı. Burada hala tabii ki sağdaki kırmızı ve siyah Arnavutluk bayrağını daha çok saygı gösteriliyor. Daha çok kabul ediliyor. Daha önceden hiç kabul etmiyorlardı bazıları. Şimdi alışılmış gibi. Bu yolda böyle birçok festival vesaire de düzenleniyor arkadaşlar. Şarap festivali oluyor. Her şey bu yolda dönüyor. Güzel, eğlence burada. Aşağıdaki sokaklarda barlar var. Yukarıdaki sokaklarda barlar var, kafeler var. Hepsi burada. Şimdi burada bir televizyon binası olması lazım. Liria KMR diyor. Ne demek? Özgürlüğün adı var. UÇK, Kosova Kurtuluş Ordusu demek UÇK. Uștrija Çilimtare e Kosoves. Kosova Kurtuluş Ordusu, Sırbistan Savaşı'nda Sırplarla savaşan ve bağımsızlık için Sırplarla savaşan Kosovalı askerler, ordunun yapılanma diyebiliriz. Tabii ki çok gurur duyuyorlar bu orduyla geçmişti. Şu anda Kosova'nın kendi gücü var. Kosova Forces deniyor. Ama bir börek yer miyiz arkadaşlar? Bangladeş'te kaybettiğimiz kiloları burada alıyor muyuz? Evet, şimdi bir ayran söyledim. Bir peynirli börek. Kocaman bir peynirli börek ve böyle bir soda söyledim. Bağlım ne kadar ödeyeceğiz? Şehir merkezinde burası pahalı olabilir. Şu anda ne büyük mutluluk biliyor musunuz bu peynirli? Arkadaşlar peynire bak. Bizde hani şey var ya, peynire dokunduruyorlar. Burada içinde 1 kilo peynir var. Harika harika. Tadı çok güzel. Şimdi Faleminderit börek 1.40, yoğurt dedi ayran 0.30 euro cent, mineral su bayağı büyük bir şeydi. O da 70 euro cent. 2.40 euro cent'e karnımı doyurdum. Peki çanlar kimin için çalıyor? Bakalım sesim geliyor mu size? Sesim gelir mi? Sesim gelir. Bu arkamda gördüğünüz katedral. Şimdi ben size Arnavutların dini konusunda da bir bilgi vereyim. Şimdi Arnavutlar nerede yaşıyor? Türkiye'de yaşayan Arnavutlar var. Bir. En kalabalığı Arnavutluk'ta. Başkenti Tiran olan Arnavutluk'ta. Burası Enver Hoca'nın diktatörlüğünden 90'lı yıllarda çıkıp bugün Avrupa ile beraber hareket eden bir ülke oldu. Kosova, Yugoslavya'nın bir parçasıydı. Yugoslavya'nın son ayrılan ülkesi dedik, Yugoslavya'dan ayrılan 7. ülke dedik. Kosova daha çok Sünni Müslüman barındırıyor. Arnavutluk'ta ise Enver Hoca'dan dolayı o zaman dünyanın tek anayasasına ateizmi koyan insan Enver Hoca. Komünist bir devlet. O sebeple ateist çok var. %45 civarında Müslüman var. Katolik var ve Ortodoks Arnavutlar var. Burada da Katolik Arnavutlar var ama az. Bektaşi Arnavutlar var iki ülkede de. Makedonya'da 1,5 milyon nüfusu var. 500 bin Arnavut yaşıyor. Onlar da çoğalıyor ve çoğunluğu elde etmeye çalışıyorlar.
Makedonya'da. Karadağ'da var, Sırbistan'da var, Prešova Vadisi ve diğer şehirlerinde. Burada da büyük bir katedrali Alman parasıyla, Almanya'nın fonlamasıyla, Almanya deyince fonluyoruz. Von Schön Fongi'ye selamlar iletiyorum buradan. Almanya tarafından yaptırılan Nona Teresa, yani Rahibe Teresa Katedrali. Girişinde de İbrahim Rugova var. Kosova'nın ilk cumhurbaşkanıydı. Kosova bağımsızlığının sembollerinden birisi. Burada böyle akşam birayla futbol festivali, futbol maçları izliyor insanlar. Girelim mi katedrale? Girelim. Bugün size birazcık Kosova'yı tanıtacağım. Sonra daha derinlere gireceğiz. Benim videolarımı izleyenler bilir ki her zaman bir tanıtımla başlayıp devam ederiz. Şapkamızı çıkaralım. Kosova'da çok az var Katolik. Papa Rahibe Teresa'ya şey veriyor. Bakın bu Papa Clement, 11. Clement, Arnavut. Zaten Papa Şiptar diyor. Şiptar Arnavut demek. Albani ailesi var. Albani ailesi, Arnavut aile. Bunlar büyük bir aile İtalya'da. Bu dönem İtalya'sında. Papa da çıkıyor o aileden. Onu da koymayı ihmal etmemişler. Tabii ki burası Sünni Müslüman sonuçta %90 küsur oranında. Sizin kökleriniz işte Katolik, Katolikliğe geri dönün diye muhtemelen de propaganda yapıyorlardır. Ama dönmeyecekler. Mesela dedik ki Arnavutluk'ta birçok din var. İşte Ortodoks Arnavutlar var, Katolik Arnavutlar var, Bektaşi Arnavutlar var, Sünni Arnavutlar var Arnavutluk'ta. Burada da var tabii ki onlar, Bektaşlar vesaire bunlar. Arnavutluk'ta daha çok karışık. Ama şöyle bir şey var. Arnavut olduğun sürece diyorlar hiçbir sıkıntı yok. Yani bir din kavgası, tartışması hiçbir şekilde yaşanmıyor bu ülkelerde. Mezarlıkları bile aynı köyde. Düşünün. Bir Katolikle bir Müslümanın aynı yere gömüldüğünü siz duydunuz mu dünyada? Katiyen olmaz ama Arnavutluk'ta öyle. Mezarlıkta bile bir ayrım yapılmıyor. Tabii ki çok milliyetçi bir ülke Arnavutluk. Arnavut ol yeter diyorlar yani. Arnavut olman, Arnavut ol da ne olursan ol diyorlar. Yani onun dışında başkalarını şey yaparlar mı bilmiyorum o kadar. Müsamaha gösterirler mi? Kosova'da karşılaşacağınız manzaradan bir tanesi de çok fazla kahve içiliyor. Kahve dükkanı var. Ama Starbucks yok. Şu marketin içinde gözüküyor ya. O raflarda satılan market Starbucks'ı. Starbucks burada yok. Kahve çok seviliyor. Macchiato için şey diyorlar. Macchiato İtalyanların değil bizim artık geleneksel içeceğimiz. Çünkü o kadar çok içiyoruz ki en iyisini biz yapıyoruz diyorlar. Macchiato'nun. Kahve içmek ve berber. Arkadaşlar berberde yer bulmak imkansız gibi bir şey. 3 gün öncesinden falan randevu veriyoruz. Adamlar sabah, öğle, akşam berberde mi yatıyorsunuz kardeşim ya? Bir sürü berber dükkanı var. Yine de yok yani. Evet, şimdi nereye geldik? Yugoslavya döneminin sembolik yapılarından Priştine'deki ünlü kütüphaneye geldik. Hala kullanımda burası. Benim çok hoşuma giden bir yapı. Çok hoşuma giden bir mimari bu. Ama dünyanın en çirkin mimarileri arasında gösteriliyor bu. Öyle görüyorsunuz. Bence çok değişik yani. Dönemin havasını yansıtan bir mimari. Şimdi buranın tabii ki Yugoslavya'da zamanında yapılıyor. Mimarı da Hırvat. Andrija Mutjaković 1982 yılında tamamlıyor bu yapıyı. Mimarlar bunun için şey diyorlar. Modernist ve brutalist. Bence güzel. Oy burada yavru köpekler var. Yavru köpekler var. Bakın ta nereden? Şu binadan başlamıştık yürümeye. İleride gözüken bina var ya. Ne kadar hızlı size anlattım, ne kadar hızlı gösterdim. Hepiniz birer küçük Kosova uzmanı oldunuz. Murat Kosova. Hepiniz birer küçük Murat Kosova oldunuz. Evet, şimdi Sırp Ortodoks Kilisesi var. Şu anda kullanımda değil. Aslında hiç kullanıma girmedi bu kilise. Kosova Savaşı öncesinde yapılmaya başlanmıştı. Sırplar özellikle Arnavutların yoğun yaşadığı bu bölgeye ortasına bir
Sırp Ortodoks Kilisesi dikmek istediler. Ama şu anda da bitirmiyorlar. Bu bitirmelerinin sebebi sembolik de olabilir, olmayabilir. Yani şu anda terk edilmiş olmasının sebebi Arnavutlar değil, Sırpların bizzat bitirmek istememeleri. Arnavutlar zaten gerçekten açıklar bu konuda. Hatta birçok Sırp kilisesi işte saldırıya uğradı falan diye haberler dönüyordu Sırbistan'da. Bu mağduriyet için yapılmış haberler. İşte birkaç küçük kilise var bu civarlarda. Bazen salak bir adamın taş atması, camı kırması ya da kendileri yapıp işte mağduriyet yaratıyorlardı. Çok severiz biliyorsunuz biz. Burası yine şahane bir park. Kosova'da şimdi gözükmese de bir sürü çınar ağacı var ve çınar ağacının altında böyle kahveler, barlar vesaire var. Bu aslında Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Böyle bir sanat eseri yapılmış buraya Eliza Hoca tarafından. Biz kaybettik. 100 sene önce bizden ayrılan Kosova'da bu gelenek devam ediyor. Evet, bu da o bahsettiğimiz Sırp kilisesi. Üstündeki hacı muhtemelen devamlı parlasın diye temizliyorlar. Kiliseye giriş yok. Yani isterseniz girersiniz de bir şey yok yani, kapıları falan kapalı. Yani keşke bu kilise aslında açılsa, bahçesi vesaire kullanılsa ne güzel olur. Sırplar Kosova'yı Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyor ve tanımaya kesinlikle yanaşmıyorlar. Ama yani realde bir Sırp pasaportuyla giremiyor buraya. Öyle bir realite var. Kosova Cumhuriyeti realitesi var. Ama Sırplar kesinlikle inatla Kosova'nın Sırp toprağı olduğunu, Arnavutların sonradan geldiğini vesaire söylüyorlar. Gerçek tarih bu değil. Sırplar 7. yüzyılda kuzeyden geliyorlar. Aslında Slav dediğimiz ırklar. Bunun içinde Boşnaklar var, Karadağlılar var, Hırvatlar var. Bunların hepsi aslında Slav milleti. Dilleri aynı, çok benzer. Ama Arnavutlar İliryalıların torunları. Yani binlerce yıldır buradalar. Yunanlarla beraber binlerce yıldır burada yaşıyorlar. O sebeple Sırpların tarihi şeyi yanlış. Tabii ki bir şeyler argüman kullanmak zorundalar. Bu da sokak köpekleriyle dost olan bir kadın var. Yine karşılıklı insanların oturması için banklar. Bu bank olayı süper. Çirkin denilen, bence güzel olan kütüphane. Şimdi size başka bir yer, spor salonu var. Yine bir Yugoslav mimarisi. O dönemin komünist mimarisi. Orayı göstereceğim. Merhaba. Çok fazla Türk var. Türk mü değil mi diye insan şüpheye düşüyor. Evet, bu da yine o Sırp kilisesi. Arkadaki binalar yine komünizm zamanında yapılmış. Bazıları. Gördüğünüz eski binalar. Tabii ki Yugoslavya komünizmi bahsettiğimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği komünizmi değil. Yugoslav komünizmi çok farklı. Çok daha bağımsız Sovyetler komünizminden. Arnavutluk komünizmi tam bağımsız. Çünkü tam bir çılgın Enver Hoca. Herkesle kavga ediyor. Zaten tipik bir Arnavut şeyi. Herkesle kavga etmek. Bir deyim vardır, şey derler. İşte Çin'le kavga ediyor, Sovyetler Birliği'yle kavga ediyor, Yugoslavya ile kavga ediyor, Yunanistan'la kavga ediyor, Avrupa ile, Amerika ile zaten kavgalı. Bir deyim var, Arnavut çalını salarmış böyle yürürken ki hani birisi bassın da kavga edeyim diye. Enver Hoca da tam olarak onun karşıtı. Tabii Arnavutluğa gittiğimizde bunları işleyeceğiz, bu konuları. Uzun uzun Arnavutluk komünizmini, yine Yugoslav komünizmini yeri geldikçe hem mimariyle hem de gittiğimiz yerlerde göstereceğiz. Özellikle Yugoslavya'nın parçalanma sürecini, parçalandıktan sonraki süreci anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Bu yaz buralardayız yani arkadaşlar. Rahat olun. Aha, kızıl oldum yine. Athena Gökhan oluyorum bazen böyle güneşte. Çok saçma oluyor ama hadi bakalım. Perfect. Oh, thank you. Thank you very much. Yine burada devamlı halk konserleri oluyor. Diğer taraftaki gibi.
eksik olmuyor halk konserleri. Kosova'nın belediye sembolü çok eski, milattan önceye dayanan tarihi bir çömlek heykel. Uzaylılara benzediği için onu sembol olarak kullanıyorlar. Çistonya, Çistonya yani kestane demek Arnavutça. Çistonya. Burada Kosova'da pek de bulamayacağınız turistik şeyler var. Üstüriye Çilimtare Kosovas dediğim Kosova Kurtuluş Ordusu ve gördüğünüz gibi hep kırmızı siyah asıl kullandıkları kırmızı siyah semboller. Bu yeni bayraktan öte daha çok bu bayrağı çünkü tüm Arnavutların bayrağı olduğunu düşünüyorlar. Şöyle bir şey de var. Zaten işte İliryalı diyor Adem Yaşari. Bazılarının Büyük Arnavutluk hayali var. Büyük Arnavutluk ne? Arnavutluk ve Kosova'nın birleşmesi. Makedonya'nın batı kesiminin yani Arnavutların yaşadığı kesiminin birleşmesi. Karadağ'daki Arnavutların birleşmesi ve Çamerya denilen orada gerçekten soykırım yaşanıyor. Yunanistan'da olan Arnavut kesiminin birleşmesi ve Büyük Arnavutluk olarak geçiyor. Bakın. Filiz deniyor bu şapkaya. Arnavutların ulusal şapkası deniyor. Bu da buranın Starbucks'ı. Mulluri yani Moulin Rouge var ya, Mulluri değirmen demek. Arnavutluk'ta da şubeleri var farklı. Starbucks'a çok benziyor. Ve benim en sevdiğim binalardan bir tanesini gideceğiz. Yani uzaktan göstereceğim size. Ya ben bunu söylemesem olmaz. Şöyle. Bakın size garanti ediyorum dünyada trafik kurallarına en saygılı yani durma konusunda en saygılı ülke burası. Şimdi göstereceğim size. Ayağınızı attığı an trafik duruyor. Evet. Bakın. Durdu. Türkiye'de katiyen hiçbir şekilde durmazdı. Ben bunu gösterirken eziyormuş araba beni cart diye böyle. Ne güzel. Evet. Şimdi Madeleine Albright. Dünyada Amerika'nın en sevildiği ülke Kosova. Yani %97 oranında falan insanlar Amerika'yı seviyorlar. Madeleine Albright biliyorsunuz Secretary of State. Bill Clinton zamanında Kosova'yı NATO bombardımanını başlatan isimlerden Madeleine Albright. Onun da heykelini dikmişler. Burada George Bush'un, Bill Clinton'ın vesaire heykelini görmeniz mümkün. Başta da dedim çocukların ismini Clinton, Tony Blair vesaire verebiliyorlar. Şu grafitideki kişi de Dua Lipa. Dua Lipa Kosovalı. Dua aşk demek Arnavutça'da. Lipa da Kosova'da Lipe şehri. Yani Dua Lipa'nın köklerinin geldiği şehir. Zaten Dua Lipa da buraya geliyor devamlı. Sokakta falan yürüyormuş. Denk gelebiliriz. Her yaz geliyor sanırım konser vermeye buraya. Yine Kosova vatandaşı. Evet. Newborn anıtı. Yeni doğmuş demek. 2008'deki bağımsızlıkla beraber yapılan bir anıt burası. Newborn anıtı. Yeni doğmuş bir bebek olarak. Güney Sudan bağımsızlığını ilan edene kadar yani bağımsız olana kadar en genç ülkeydi. Şu anda Avrupa'daki en genç ülke Kosova. Burada gençler gelip grafiti vesaire yapabiliyorlar üzerlerine. Yine farklı zamanlarda farklı renklere boyuyorlar burayı. Evet, son olarak da buranın yine Yugoslav mimarisindeki spor salonu, ana spor salonuna gideceğiz. Bugünkü ismi Adem Yaşari. Adem Yaşari ne dedik? Halk kahramanı. Adem Yaşari büyük bir UÇK komutanı ve Sırplar evini çevirdiği zaman teslim olmayı reddediyor ve evi delik deşik ediliyor. Bütün ailesiyle beraber öldürülüyor. Gerçekten çok kahraman bir kişi. Spor salonuna da onun ismini vermişler. Burayı yapan kişi de Zivarat Janković. 1974 yılında yapılıyor. Aslında tabii ki bu mimariler o kadar önemli ki düşünün. Yani 1974 yılında ne kadar farklı bir mimari olduğunu düşünün bunun. Değişik bir şeyler katmaya çalışmış Yugoslavlar dünyaya. Ama Yugoslavya'da
çöküşü yakalamış. Hello guys. Hello. How are you? Şahane bir Kosova yaz akşamı. Şu ilerideki mavi camlı binada başladık. 4 döndük geldik. Uzun bir bölüm mü olacak bilmiyorum ama Priştine başkenti anlamanız için gerekli oldu. Makedonya, yani şu anda Kuzey Makedonya olarak geçiyor. Karadağ, Bosna, Arnavutluk, Kosova hakkında sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum, okumaya çalışıyorum. Zor bir iş yaptığımız çünkü çok fazla belgesel ve vlog yayınlamaya çalışıyoruz size. Hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde çok uğraşıyoruz. Evet, kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın çünkü gelirlerimizle Darüşşafakalı öğrencilere, depremden zarar görmüş Darüşşafakalı öğrencilere burs veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Kosova'ya başlıyoruz, Avrupa'ya başlıyoruz ya, heyecanlı. Bam.